Joan of Arc, Fransa'nın koruyucusu, azizesi olarak kabul edilmesine rağmen neden cadılıkla suçlanıp yakılarak öldürülmüştür? Joan of Arc, 6 Ocak 1412'de Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Domremy köyünde doğdu. Bugün bu bölge Lorraine olarak bilinir. Joan, Jocarc ve Isabelle Romy'nin 5 çocuğundan biriydi. Ailesi orta halli bir çiftçi ailesiydi. Joc, köyün küçük maliyet sahibi bir çiftçisiydi ve köyün ileri gelenlerinden biriydi. Annesi Isabelle ise dindar bir kadındı ve çocuklarının dini eğitimine büyük önem verirdi. Joan'ın çocukluğu boyunca annesinden aldığı dini eğitim ve köydeki kiliseye düzenli olarak gitmesi, onun derin bir dini inanç geliştirmesine neden oldu. Sık sık kiliseye gider ve dualara katılırdı. Joan, köylü bir ailede doğmuş olmanın gereği olarak küçük yaşlardan itibaren tarım işlerinde çalışmaya başladı. Tarlalarda çalışır, hayvanlara bakar ve ev işlerine yardımcı olurdu. Bu yaşam tarzı onun fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı olmasında katkıda bulundu. Küçük yaşlardan itibaren dindar, cesur ve kararlı bir karakter sergiledi. Köy halkı tarafından saygı gören bir kişilikti. 13 yaşında yani 1425 civarında ilk kez vizyonlar görmeye başladı. Bu vizyonlar sırasında Saint Michael, Saint Catherine ve Saint Margaret gibi Hristiyan azizlerin kendisiyle konuştuğunu iddia etti. Joan'ın iddiasına göre bu azizler ona Tanrı tarafından seçildiğini ve Fransız halkını İngiliz işgalinden kurtarmak için bir görev üstlenmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca Veliaht Prens Charles'ın taç giymesine yardımcı olması gerektiğini belirttiler. Joan doğduğunda Fransa, İngilizlerin ve Burgonya Dükalığının saldırıları altında büyük zorluklar yaşıyordu. Ülkenin büyük kısmı İngiliz işgali altındaydı ve Fransız halkı büyük acılar çekiyordu. Bu durum Joan'ın üstleneceği misyonu şekillendiren önemli bir arka plan oluşturdu. Az önce bahsetmiş olduğum Joan'ın vizyonları genellikle içsel deneyimlerdi. Azizlerin sesini duyduğunu ve bazen de onları gördüğünü belirtti. Bu vizyonlar ona büyük bir ruhsal güç ve motivasyon kaynağı oldu. Joan vizyonlarını ilk başta ailesi ve köy halkıyla paylaştı. Ailesi ve çevresi başlangıçta şüpheciydi ve onun bu iddialarına inanmakta zorlandılar. Ancak Joan'ın kararlılığı ve inancı zamanla onları da etkiledi. Vizyonlarının kendisine verdiği görev doğrultusunda hareket etmeye karar verdi. 1428'de komşu köydeki bir garnizona giderek Vauclers'taki komutan Robert de Baudricourt'la görüştü. Baudricourt başlangıçta Joan'ın taleplerine karşı çıktı. Ancak Joan'ın kararlılığı ve kehanetlerinin bazılarını gerçekleştirmesi üzerine onu desteklemeye karar verdi. Joan, Baudricourt'un desteğiyle bir grup muhafız eşliğinde Chignon'a, Veliaht Prens Charles'ın sarayına doğru yola çıktı. Bu yolculuk zorlu ve tehlikeli olsa da Joan, kendisine verilen ilahi görev doğrultusunda büyük bir kararlılıkla hareket etti. Mart 1429'da Chignon'a ulaştı ve Veliaht Prens Charles'la görüştü. İlk başta Charles ve danışmanları Joan'ın iddialarına şüpheyle yaklaştılar. Fakat daha sonrasında ona güvendiler. Charles, Joan'ın iddialarını değerlendirmek için onu Fransa'da bir şehir olan Patier'deki teolog ve din adamlarından oluşan bir komiteye gönderdi. Bu komite, Joan'ın inancının samimi ve vizyonlarının ilahi olabileceği sonucuna vardı. Joan, Fransa'nın Orléans şehrini kuşatmadan kurtarmak için askeri komutayı devraldı. Fransız ordusunun liderliğini üstlenerek Orléans'a doğru yola çıktı. Fransız askerleri ve halkı Joan'ın inancından ve kararlılığından ilham alarak moral buldu ve ona güvendi. Orléans, yüzyıl savaşları sırasında stratejik bir öneme sahip bir şehirdi. İngilizler Orléans'ı ele geçirerek Fransa'nın iç bölgelerine ilerleme planları yapıyordu. Bu nedenle Orléans'ın korunması ve İngiliz kuşatmasının kaldırılması Fransızlar için hayati bir öneme sahipti. Joan'ın liderliğindeki Fransız ordusu 8 Mayıs 1429'da İngiliz kuşatmasını kaldırmayı başardı. Bu zafer yüzyıl savaşlarının seyrini değiştirdi ve Fransızların lehine bir dönüm noktası oldu. Reims, Fransa'nın en önemli katedrallerinden biriydi ve geleneksel olarak Fransa kral ve kraliçenin taç giyme törenlerinin yapıldığı yerdi. Fransız krallarının Reims'te taç giymesi, hukuki ve dini meşrutiyet sembolüydü. Taç giyme töreni, krallığın ve hükümdarın kutsal bir emanet olduğunu vurguluyordu. Joan of Arc, Orleans'in kurtarılmasının ardından Veliaht Prens Charles'ı Reims'e götürerek taç giyme törenini gerçekleştirmeyi hedefledi. Bu, Charles'ın krallık meşruiyetini pekiştirmenin yanı sıra İngilizleri ve onların Burgonya müttefiklerine karşı moral bir zafer olacaktı. Joan, Charles'ı Reims'e gitmeye ikna etmek için çaba harcadı. Daha sonrasında Joan'ın liderliğindeki Fransız ordusu, Charles'ı Reims'e götürmek için hazırlıklara başladı. Bu yolculuk düşman hatlarını geçmek ve güvenliği sağlamak için dikkatli bir planlama gerektiriyordu. Reims'e yapılan yolculuk boyunca Fransız ordusu İngiliz ve Burgonyalı düşman kuvvetleriyle çeşitli çatışmalar yaşadı. Ancak Joan'ın liderliği altında Fransızlar güçlü bir şekilde ilerledi. Bu Fransız ordusu Charles'ı 17 Temmuz 1429'da Reims Katedrali'ne götürdü. Burada Charles'ın taç giyme töreni düzenlendi ve resmen Fransa kralı ilan edildi. Hem İngiliz işgaline karşı kazanılan zafer hem de Charles'ın taç giyme töreni Fransız halkı arasında büyük
büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Joan of Arc 1430 yılında Compiègne şehri kuşatmasında yakalandı. Fransız ordusuyla kuşatmayı kaldırmak için savaşırken Burgonyalılar Joan'ı İngilizlere teslim etmek üzere esir aldılar. İngilizler Joan'ı İngiltere'ye götürerek yargılamak istediler. Daha sonrasında 1431 yılında Rouen şehrindeki bir kilise mahkemesinde yargılandı. Mahkeme İngilizlerin etkisi altındaydı ve Joan'ın suçlu bulunması için adil olmayan bir ortam vardı. Joan çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bunlar arasında kılık değiştirme, büyücülük, dinden dönme ve kilisenin öğretilerine karşı gelme gibi suçlamalar vardı. Mahkeme süreci boyunca Joan sorgulandı ve işkence gördü. Ancak suçsuz olduğunu savundu ve suçlamaları reddetti. İtirafları olmadığı için işkence altında bile suçlu bulunması zor oldu. 30 Mayıs 1431'de mahkeme tarafından suçlu bulundu. Bu adil bir yargılama olmadığı ve Joan'ın masumiyetinin kanıtlanamadığı anlamına geliyordu. Joan diri diri yakılmak üzere idam cezasına çarptırıldı. O dönemde büyücülük gibi suçlamalarla yargılanan kişilere verilen tipik bir cezaydı. Joan of Arc'ın ölümünden sonra ailesi ve destekçileri onun masumiyetini kanıtlamak için çaba harcadılar. 1456'da Papa 3. Calixtus tarafından yapılan bir yeniden yargılama sonucunda Joan'ın suçsuz olduğu ve kilisenin onun adına bir anıt inşa etmesine izin verildiği belirtildi. 16 Mayıs 1920'de Papa 15. Benedik tarafından Joan of Arc resmen aziz ilan edildi. Bu Joan'ın dini açıdan tanınan bir figür olduğunu ve kilisenin onu kutsal bir kişi olarak kabul ettiğini gösteriyordu. Joan of Arc hala Fransa'nın ulusal kahramanı olarak büyük bir saygı ve hayranlıkla anılmaktadır. Onun cesareti, inancı ve vatanseverliği Fransız halkı arasında derin bir etki bırakmıştır. Edebiyat, sanat, müzik ve tiyatro gibi birçok kültürel alanda işlenmiştir. Shakespeare'den Bernard Shaw'ya, Clemenceau'dan Verdi'ye kadar birçok sanatçı ve yazar Joan'ın hayatını ve mirasını konu edinmiştir. Hatta Mark Twain'in Joan of Arc'ın İtirafları adlı bir romanı bile vardır. Ayrıca İlyich Tchaikovsky'nin Orleans Kızı eseri de Joan'ın hikayesini işleyen operalardan biridir. Ve son olarak The Messenger, The Story of Joan of Arc filmini önerebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkla kalın. And now I know my Joan of Arc well.